Son rehine takısı da dahil dikkatimi çeken bir detay var. Bunu görmek için analizler yapmaya ise gerek olmadığını düşünüyorum. El-Kassam Tugaylarının serbest bıraktığı, gülen, el sallayan İsraillerden bahsediyorum. Etrafa saçtıkları neşelerinin serbest bırakıldıkları için olduğu düşünülebilir. Kısmen doğru olsa da Gazze'de kaldıkları süre boyunca kötü muamele görmemelerine bağlıyorum ben bunu. Beden dilleri bize bunu anlatıyor. Zaten bir anlaşmanın ana unsuru olduklarından Kassam Tugaylarıyla selamlaşmaları beklenmeyen bir durumdu. Fakat onlar böyle davranmadı. 7 Ekim'de rehin alınanlardan biri 23 Ekim'de serbest bırakılmıştı. Kamera kayıtlarında Kassam Tugaylarından birinin elini sıkınca ülkesinde günah keçisi ilan edildi. Gazetecilerin bu sorusuna vereceği yanıt az önce benim iddialarımı destekleyen nitelikteydi. Çünkü bize çok nazik davrandılar. İsrailli kadını 2-3 günde bir doktorların kontrol ettiğini, kendi yedikleri yiyeceklerden ikram ettiklerini de yine onun beyanlarından öğrendik. Kızıl Haç Komitesi görevlilerine teslim edilirken el sıkıştığı kişiye İbranice'de barış anlamına gelen şalom demesi umutları yeşertmiş olsa da ülkesi ve yöneticileri için bir şey ifade etmemişti. Geçtiğimiz günlerde İsrail ve Hamas arasında varılan geçici ateşkes anlaşması esir takasının da hızlanmasına vesile oldu. Mutabakata göre insani ara 4 gün olarak açıklanmış, ardından 2 gün daha bu süre uzatılmıştı. Sürenin bitmesine dakikalar kala aranın bir gün uzatıldığı duyuruldu. Ta ki 1 Aralık'a kadar. Peki bu süreçte neler yaşandı? Hem Hamas hem de İsrail için ateşkesin olduğu bu 7 günlük süreç nasıl şekillendi? Onlar için bu bir avantaj mı yoksa dezavantaj mıydı? Ben Hikmet, başlıyoruz. İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği savaş suçlarının yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te uyguladığı baskı ve şiddetine ara vermedi. Birçok bölgede yapılan baskınlarla 3365 Filistinli gözaltına alındı. Gazze'de ise durum daha vahim boyutlara ulaştı. Gazze'deki hükümete göre 6150'si çocuk ve 4000'den fazlası kadın olmak üzere 15.000'i aşkın kişi İsrail ordusunun saldırılarında öldürüldü. Hayattan koparılan bu kişilerin birer insan olduğunu, rakamlardan ibaret olmadığını göstermek için birçok görüntü var elimizde. Fakat bunları size gösteremiyoruz. Nedeni ise sansüre maruz kalmamız. Peki sadece bu kadar mı? 7 Ekim'den bu yana tüm odak noktamız Gazze oldu. 1,5 milyondan fazla abonemize bölgede yaşananları aktarırken açıklayıcı gazetecilik misyonunu üstlendik. Ara ara maruz kaldığımız kısıtlamaları saymazsak YouTube GZT'ye Kasım ayının başı itibariyle açıktan karartma uygulamaya başladı. Yayınladığımız videolar kısa bir süre sonra 18 yaş sınırı ve oturumu kapalı olanlara gösterilmeme ihlalleri aldı. Yaptığımız itirazlarsa karşılık bulmadı. Bu engellemelere rağmen biz çalışmaya, üretmeye ve gerçekleri aktarmaya devam edeceğiz. Birçok içeriğimizde doğru yayıncılık için elimizden geleni yapıyoruz. GZT'yi takip edenler zaten süreç hakkında birçok konuya hakim. O yüzden biz eskiye gitmeden insani arada neler oldu ona bakacağız. Sürecin başladığı tarihe gidelim. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 8'de başladı. 30 Kasım itibariyle Gazze şeridinden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 73 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı. 27 Kasım'da Hamas'la İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmalarını Katar yürüttü. Ateşkes sırasında avantaj ve dezavantajlar konusu oldukça kritikti. Hatta rehineler ve esirler için sevindirici olsa da Hamas'ın toparlanabilmesi için avantaj olduğunu düşünen İsrail destekçileri de vardı. O yüzden buna karşı çıkıyorlardı. Onlara göre Hamas'ın tamamen yok edilmeden Filistin'de kalıcı barışın tesis edilmesi mümkün değil. İsrail'in bu anlaşmaya taraf olması demek, Hamas'ın güçlenmesi, dolayısıyla sürecin uzaması anlamına geliyor. The Telegraph gazetesi yazarı Hamish Debretton Gordon, İsrail'in uluslararası kamuoyundaki baskılar nedeniyle operasyonlarını durdurduğunu fakat bunun İsrail için avantajdan öte bir dezavantaj olduğunu savunuyor. Akıllardaki tüm bu soru işaretleri üzerine istihbarat uzmanı Ali Burak Darıcı ile konuştum. İsrail için hem avantaj hem de dezavantajları olduğunun altını çizen Darıcılı, takas edilenlerin sorgularının tamamlanmasıyla bilgiler elde edilmesinin temel amaç olacağını belirtiyor. İkinci en önemli kısımsa tedarik zincirinin tamamlanması. Bu aynı zamanda Gazze için de oldukça kritik bir konu. Çünkü vasfını yitiren hastanelerin yeniden işlevsel hale gelmesi, insani yardımlara ulaşım gibi hayati durumların iyileştirilmesi gerekiyordu. İsrail'in tedarik zinciri ise daha çok askeri anlamda olacaktı. Üçüncü ve en kritik noktalardan biri de istihbarat anlamında bir hedef belirlemek isteniyor olabilir. Hamas'ın tünellerden çıkardığı esirlerden bilgi toplanması bunun güzel bir örneği.
Kalan esirlerin konumlarının belirlenmesi için de kullanılması olasıydı. Fakat Hamas'ın bu tünellerden esirlerin çıkarılması anında aldığı önlemler olduğunu da biliyoruz. Noktaların belirlenmesi için önemli gözükse de esirlerin bu konuda çok bir detay bildiklerini ben düşünmüyorum. Ayrıca Ali Burak Hoca Amerika Birleşik Devletleri ve dünya kamuoyundaki baskı nedeniyle çatışmaya ara verilmiş olabileceğini de söylüyor. Alınan kararın dış aktörlerden bağımsız değil ve yalnızca İsrail'in aldığı bir karar olamayacağı da yine konuşmanın dikkati çeken kısmıydı. Darıcılı ayrıca kalıcı bir barış için şu an konuşmanın doğru olmayacağını ve birden fazla belirsizliğin olduğunu belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu sürecin ne tarafa evrileceğini de şüphesiz etkileyecektir. ABD'deki demokrat kesim ve Batı kamuoyunda 7 Ekim'de başlayan Aksa tufanıyla Hamas'ın aleyhine başlatılan dezenformasyon, DAEŞ'le ilişkilendirmek ve oluşturmak istenen algı, çoğu çocuk 15.000 sivilin öldürülmesi nedeniyle İsrail'in aleyhine bir tutuma dönüştü. IDF'in attığı tweetlere baktığımızda bu algının kırılması için oldukça titiz bir çalışma yürütüldüğünü görmemiz mümkün. Sosyal medya vasıtasıyla çocukların öldürüldüğünü gören insanlar bu algının yıkılmasının en önemli sebebi oldu. Bunun farkında olan İsrail de bu algıyı propagandalarıyla kırmak istiyor. Fakat şu ana kadar başarılı olamadı çünkü yaptığı katliamların görünmesinin önüne geçemiyor. Elon Musk'ın Filistin'i destekleyici açıklamalarının ardından İsrail'e yaptığı ziyarette oldukça kritik mesajlar barındırıyordu. Sosyal medya platformu X'te antisemitik içerik oluşturmakla suçlanan milyarder iş adamı bu imajının düzelmesi ya da bir iddiaya göre reklamların kısıtlanmaması için İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. Ardından katıldığı bir programda reklamla şantaj yapanlara küfür etmesi kafaların bir miktar karışmasına neden oldu. Hatta reklamla tehditlere boyun eğmeyeceğini ve reklam vermemeleri halinde ne olacağını merak ettiğini duyurdu. Enteresan bir çıkış olarak kayıtlara geçti. Doçent Doktor Ali Burak Darıcılı'nın bu konuda yaptığı yorum da aslında olayın özeti niteliğindeydi. Elon Musk'tan hiç kimsenin Filistin ya da İsrail lehine bir açıklama beklememesi gerektiğine vurgu yaparak Musk'ın yalnızca ticaretine bakan basiretli bir tüccar olduğunu söylüyor. Dikkati çektiği kısmın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü adı tüm dünyaca bilinen bu isimlere çok fazla anlam yüklendiğini görüyoruz. Çatışmaları durdurabileceğine inananlar bile olduğunu söyleyebilirim. Ne kadar haklı olduklarını bize zaman gösterecek. 1 Aralık sabahına İsrail ordusunun yaptığı bu açıklamayla uyandık. İnsani aranın bittiği ve saldırıların kaldığı yerden başladığı söyleniyordu. İddiaya göre Hamas, insani arayı ihlal etmişti. İsrail'e ait uçaklar yeniden Gazze'nin üzerinde uçmaya başladı. Hamas, yaptığı açıklamayla İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarının sorumluluğunun uluslararası toplumda olduğuna dikkati çekti. Yani uluslararası kamuoyunun burada yapılan zulme karşı gözlerini kapatması Hamas'ın açıklamasının ana başlığını oluşturdu. Zaten kalıcı bir barışın tesis edilmesi mümkün görünmüyordu. Hamas'ın elinde tuttuğu esirler nedeniyle Netanyahu'nun zor durumda olduğunu biliyoruz. Siyaseten girdiği bu acımasız yolda o esirleri alamadan kendini İsrail halkına anlatması mümkün değil çünkü. Bu nedenle soykırıma varan bir tutum sergiliyor. Ateşkes sırasında bu haber ajanslara düşmeye başlamıştı. Şam Uluslararası Havalimanı'na ait pistin vurulmasıyla uçaklar Laskiye ve Halep'e yönlendirildi. Lübnan Hizbullah'ına destek vermesin diye İsrail Şam Havalimanı'nı vurdu. Hava yoluyla gelecek silah ve mühimmatın önüne geçerek arka planı tahkim etmeye çalıştı. Lojistik imkanlarının kısıtlanması da yine temel amaçlardan biriydi. Ateşkes sırasında yaptığı bu hamleyle İsrail'e karşı açılması muhtemel yeni bir cephenin kapatılmasının amaçlandığını söyleyebiliriz. Ben ne düşünüyorum biraz da ondan bahsedeyim. Karşılıklı esir takasıyla bu 7 günlük sürenin daha fazla uzaması muhtemeldi. Fakat İsrail'de verilen bu araya karşı oluşan kamuoyu nedeniyle Netanyahu hükümeti saldırılarına devam etme kararı aldı. Birçok uzman esirlerin serbest bırakılması nedeniyle ortamın yumuşadığını düşünse de bu fikirler karşılık bulmadı. Hamas'ın temel amacının İsrail hapishanelerinde tutulan tüm Filistinlilerin serbest bırakılması olduğuna sürülmüştü. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde nasıl bir yol izleyeceğini söylememiz tahminden öteye geçemiyor. Çünkü İsrail'in özellikle abluk altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sudan sebeplerle binlerce insanı gözaltına aldığını biliyoruz. Kökten bir çözüm olmayacaktır. Verdiği esirlerin yerine yenilerini tutuklaması oldukça kuvvetli bir ihtimal. O halde Hamas'ın gerek askeri anlamda güçlenmesi, gerekse Gazze'lilerin insani yardım anlamında bir nefes alması için bu ateşkes can suyu oldu diyebiliriz. Özellikle esir olan İsrailli askerlerin hala Gazze'de olduğunu düşünürsek Hamas'ın elinin kuvvetli olduğunu söylememiz bile mümkün. Bu savaşın İsrail tarafında finansörü ise bir sır değil. İkinci Dünya Savaşı sonrası 1948'den bu yana 130 milyar dolar askeri ve savunma yardımı yapan ülke
Amerika Birleşik Devletleri. Bu yardımların ABD kamuoyunda da artık homurdanmalara neden olduğunu görüyoruz. Buna rağmen kısa sürede bu yardımların kesilmesi ise mümkün değil. Rakamlar ağızdan bir çırpıda çıksa da Gazze'de yaşananlar, ölen bebekler bu çatışmaların bitmesine değil yalnızca 7 gün durmasına yetti. En kötü barış en iyi savaştan iyidir diye bir söz var. 7 günlük sürede Gazze'den gelen görüntüler bize bunu kanıtladı. İsteğimiz ve en büyük arzumuz çatışmaların en kısa sürede bitmesi olsa da kısa sürede bunun gerçekleşmesi ne yazık ki mümkün görünmüyor. Videomuzu beğenenlerden bir ricam olacak. Tüm kısıtlamalara rağmen bize yorum yaparak, içeriğimizi paylaşarak destek olursanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Son rehine takısı da dahil dikkatimi çeken bir detay var. Bunu görmek için analizler yapmaya ise gerek olmadığını düşünüyorum. El-Kassam Tugaylılarının serbest bıraktığı, gülen, el sallayan İsraillilerden bahsediyorum. Etrafa saçtıkları neşelerinin serbest bırakıldıkları için olduğu